Ekrem İmamoğlu daha ilk Cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışında nasıl bir linç kampanyasıyla karşılaştığını gördü. Bu saldırılar ona ve onun gibi düşünenlere Başkan Erdoğan'ın 20 yıldır nasıl bir azgın azınlıkla karşı karşıya kaldığını ve ağır hakaretlere uğradığını anlatmaya yeter mi bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, bu kirli zemini bizzat bugün linç edilenler ve edenler siyaset üretmeyerek yaptı. Siyasi sorumluları da ortada duruyor. CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. İsimler değişse de zihniyet hiç değişmedi. Bu zihniyet yıllar yılı dindarları, Kürtleri, Alevileri yok saydı, ötekileştirdi. Toplumun laik anti-laik bölünmesine çanak tuttu. Başörtüsünü siyasal simge ilan edip üniversitelerde yasakladı. Kamu alanına girmesine hiç tahammülü yoktu. Cuntacıların sivil siyasetçileri kuşatmasına zemin hazırladı. Muhtıralara destek verdi. FETÖ'nün kirli kumpasına alet olup siyaset yaptığını sandı. Ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret eden genci alnından öperek hakareti meşrulaştırdı. Kutuplaşmadan şikayet edip en kutuplaştırıcı söylemleri imza attı. Hiçbir sorunun çözülmesine yanaşmadı. Çözümsüzlüğü dayattı. Onlarca sanatçıyı yalaka diye yaftalayarak toplumsal ayrışmayı körükledi. Sizden biraz farklı düşündüğünü açıklayan sanatçıların linç edilmesi karşısında sustu. Şimdi aynı linç kampanyası bu kez kendisine yöneldi. Davet ettiği Nagihan Alçı üzerinden akıl almaz ve öfkeli bir linç kampanyası başlatıldı. Kimler yok ki kahraman ilan eden Fazıl Say'dan Athena Gökhan'a, Sedef Kabaş'tan kaçak Can Dündar'a bütün dostlarının ne kadar tahammülsüz olduklarını bizzat yaşayarak gördü. Bugün bu linç kampanyasını yapanlar dün daha beterini başkalarına yaptığında kimsenin sesi çıkmadı. İmamoğlu bugün linç edenlere karşı çıkarken aynı kibirli ve öfkeli dili kullanıyor. Vız gelir, tırs gider veya akıllı ol diyerek o linç dilinden kurtulamıyor. Çünkü o da nefret üreten aynı siyasi zeminin ürünü. Türkiye'nin aydınlanmacı, çağdaş, çevresinin hali pürmelali bu. Ağzını açan öfke ve nefret kusuyor. Nihayetinde olay öyle büyütülecek bir şey de değil. Dün farklı düşünen bir gazeteci bugün İmamoğlu'nun otobüsüne binmiş. İyi de aynı Nagihan Alçı daha önce bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun övgüyle konuştuğu CHP zihniyeti belgeselinde CHP'deki değişimi analiz eden isim değil miydi? Gazeteci siyasetçi ilişkisi orada başlamıştı. Şimdi ne oldu da linç ediliyor? Acaba parti içi iktidar kavgası uzlaşmaz bir noktaya geldi ve Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'nu durduramadığı için mi böyle bir kampanyanın fitili ateşlendi? Ne olduğunu göreceğiz ama şu gerçek bir kez daha ortaya çıktı. Birileri sizi başkan yapabilir ama lider yapamaz. Kendi sosyolojisini değiştirecek siyaset üretmeden de lider olunmaz. Ve seni başkan yapanlar istemediği. Sen de bu gerçeği görmediğin sürece kendi sosyolojinden bile dayak yersin. Tesadüf mü bilmiyorum ama İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük bir tepki de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi. İmamoğlu'nun Uğur Dündar'ı ziyaretinde verdiği kitapta yer alan aleyhte yazılara ve kravatına değinen Koç şöyle diyordu. Şehrin belediye başkanı, divan kurulu başkanımızı ziyarete gelir. Bordo mavi kravatla, utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. Koç sözlerini tehdit eden bir tespitle bitirdi. Umarım Fenerbahçelilerin Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi. Ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü. İmamoğlu ise Koç'a verdiği cevapta şöyle dedi. Koç grubu Ali Koç'un açıklamasını dinledim. İmamoğlu Koç ailesinin projesidir komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç ailesine zarar vermemesi dileğiyle diye bir paylaşım yaptı. Evet dostlar, benim neredeyse her videomda söylediğim bir şey var. Erdoğan'ın arkasındaki güç, Erdoğan'a yardım eden güç. Allah yardım ediyor Erdoğan'a. Erdoğan hiçbir şey yapmıyor. Nasıl yapmıyor? Yani bunlarla uğraşmıyor. Bunlar zaten kendi kendileriyle uğraşıyorlar. Kendi kendilerini imha ediyorlar. Kendi kendilerini çok güzel bitiriyorlar. Kendi kendilerine düşüyorlar. Zaten bunlar rezil oldukları için herhangi başka birinin bunları rezil etmeye gereği de yok. Çünkü bunlar rezil olduğundan kendi kendilerini en güzel şekilde böyle rezil rüsva ediyorlar. Bakın yine Erdoğan'ın 2023 seçimini Allah'ın izniyle açık ara kazanacağının en net mesajı şu an İmamoğlu'nun CHP'nin içinde olduğu olaylardır. Birbirleri arasında anlaşamıyorlar. Bu kendi genel başkanını takmıyor.
Genel başkan altılı ittifağa takmıyor. Onlar onun cumhurbaşkanı adayı olmamasını istiyor. O ben cumhurbaşkanı adayı olacağım diyor. Diğerleri Mansur Yavaş İmamoğlu diyor. Hayır ben olacağım diyor. Burada en sessiz kalan Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu ise zafer sarhoşu olur ya, İngiltere, Amerika ve İsrail'den aldığı desteğin heyecanıyla kendini gerçekten Cumhurbaşkanı adayı olabilecek bir potansiyelde sanıp mitinglerden mitinglere gidiyor ve herkese posta koyuyor. Kendisini destekleyen sanatçılara bile. Bakın adam İBB'de yaptığı herhangi bir projeyle gündeme geliyor mu? Gelmiyor. Sadece şu büyükelçiyle görüştü. Şu mitinge gitti. Bugün Rize'de, şu gün Artvin'de, öbür gün Trabzon'da şöyle açıklama yaptı. Acaba Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı? Ya kardeşim sen git bir belediye başkanlığını bir hakkıyla bir yap da ondan sonra gel aday olma konularını konuş. Sen bir şu İstanbul'a hizmet etmeyi bir yerine getir hele. Sözlerini tutmasını bil. Yaptığın zamlar ortada. Hizmet sıfır. Sen bir düzgün belediye başkanlığı yap da ondan sonra biraz yüzün olsun da Cumhurbaşkanlığı adaylığına soyun. Buna ne dediler de bu kadar şımardı? Buna ne dediler de bu kadar havalandı yani? Böyle gözü hiçbir şey görmüyor. Yani kendini çok büyük bir böyle lider olarak görüyor. Bir kere bu lider olamaz. Lider vasfı yok, sıfır. Zaten dürüst biri de değil, sahtekar. Verdiği hiçbir sözü tutmayan biri. Ne dediyse tam tersini yaptı. Herhangi bir projesi de yok. Hepsi AK Parti'nin başlayıp bunun bitirmek zorunda olduğu projelerde. Kendi genel başkanını takmayan biri. Madem öyle git kendine bir parti kur. Bırak İBB başkanlığını. Bari de ki ben yeni bir parti kurdum. Aynı Ümit Özdağ gibi. O da ajan. Onun gibi ajanlığını yap. Ama senin ne olduğun belli değil. Bari İstanbulluları mağdur etme. Yani ya o görevini adam gibi yap ya istifa et. Cumhurbaşkanlığı adaylığını adam gibi ilan et. Böyle gizli, saklı işte olabilirim, olmayabilirim. Yok bilmem ne yapabilirim, yok bilmem ne edebilirim. Türlü türlü demagoji, böyle acayip süslü laflar, gizli laflar. Adam gibi net olun, adam olun yani. Adam nedir? Net olur. Aday olacaksam aday olacağım der. Olmayacaksam olmayacağım der. Bunların ne olduğu da belli değil yani. Konuşamıyorlar, konuşmasını bile bilmiyorlar. Yolda bile yürümesini bilmeyen insanların gelip bu ülkede Cumhurbaşkanı adaylığına soyunması ülkemizin içler acısı hali. İçler acısı hali derken bunların yüz bulduğu milletin bir kısmı var. İşte bu kısmın içler acısı hali ortada. Bunlar böyle bunlardan yüz buluyor. Adam diyor ki bunlar diyor koyun nasıl olsa ben ne yapsam ben ne etsem bunlar beni destekler. Bunlar CHP tabanını iyi biliyorlar. Hizmet etmeye gerek yok. Ne mutlu Türk'üm diyene de Mustafa Kemal Atatürk de heykel dik tamam. Ondan sonra Erdoğan'a hakaret et, Erdoğan'ı tehdit et, Erdoğan'a işte ağza alınmayacak laflar söyle, her şeyine muhalefet yap. Tamam CHP tabanı çantada keklik. Bunlar CHP tabanı iyi tanıdığı için böyle rahat rahat sahtekarlık, yalan, düzenbazlık yapabiliyorlar. Evet bakalım bu sanatçılardan böyle uyananlar oldu. Bunların gerçek yüzlerini zaten biliyorlardı. Artık tahammül edemediler. Eminim daha bunlar çoğalacak. Bunlar daha çok rezil rüsva olacak. Erdoğan'ın bir şey yapmasına gerek yok. Bunlar kendi kendilerini zaten imha edeceklerdir. Evet dostlar videoyu lütfen paylaşalım. Hepiniz Allah'a